Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kıymalı makarna yapacağız. Çok lezzetli Nunu usulü kıymalı makarna. Pratik, az malzeme, çok lezzet. Garantili. Şimdi ben susayım, ellerim konuşsun. Size iyi seyirler. Görüşmek üzere. 2 soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. İyice kıyıyoruz. Aynı bu şekil. Tavamıza aktarıyoruz. Daha sonra içine biber, ister yeşil, ister kırmızı, ister sarı kullanabilirsiniz. Ben bugün sarı kullandım. Evimde sarı biber vardı. Gördüğünüz gibi 6-7 diş sarımsak. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi bıçakla doğrarsınız. Biberlerimizi ve soğanlarımızı hiç yağ eklemeden tavamıza ilave edip aygazımızın üstüne pişirmeye bırakıyoruz. Daha sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Bu yöntem çok önemli. Yağ fazla çekmeden yaptığı için. Öbür türlü yağ koyarsak yağı içinde çeker, daha fazla yağ koymamızı sağlar. Ama bu yöntemle çok az bir yağla yemeğimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi ben göz kararı koydum ama bir kaşık, isterseniz 2 kaşık koyabilirsiniz. Ben ayçiçek yağı koydum. Siz isterseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsaklarımı en son ekliyorum çünkü parfümünün kalmasını istiyorum. Buram buram sarımsak kokusu gelsin istiyorum. Çünkü tamamen öldürmüyorum sarımsakları. Şöyle bir iyice karıştırıyorum. Soğanlarım pembeleşti. Daha sonra ben yarım kilo kıyma kullandım. İsterseniz siz 250 gram da kullanabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı, kaç kişilik yapmanıza bağlı. Önce çok kısık ateşte, burası çok önemli bir püf noktası. Kesinlikle çok kısık ateşte kıymalarınızı ezmeniz lazım. Eğer açık, harlı ateşte yaparsanız kıymalarınız top top olur. Biz öyle bir şey istemediğimizden ötürü çok kısık derecede kıymalarımızın rengi değişene kadar, o suyunu verene kadar karıştırıyoruz. Sonra harlı ateşte pişirmeye vereceğiz. Bu süreçte karıştırmak çok önemli. Kıymalarımızın iyice top top olmadığına emin olmamız lazım. İnanın bu sos hazır sos gibi oluyor ve çok lezzetli oluyor. Ben kaynamasına, iyice kavrulmasına bırakıyorum. Şu an kavruldu. Ben içine acı biber koyuyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz. Paprika da kullanabilirsiniz. Pul biber de ilave ediyorum. Biraz önceki Arissa'ydı. Arissa da Fransızların acı biberi. Evet, biz seviyoruz. Karabiber. Bunlar hepsi isteğe bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz. Tabii ki de tuz. İlave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra içine ben küçük kaşıkla doldurdum ama siz büyük kaşıkla yaptığınızda inanın bir kaşık veya 1,5 kaşık salça olur. Salçamızı da ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz.
salçayı karıştırıp onunla da pişmesi çok önemli. Çünkü salça kokusu gelmemesi lazım. Size püf noktası olsun. Salçayı hangi yemekte kullanırsanız kullanın. Önce kullandığınız yemekte bir kavurun. O salça kokusunun kesilmesi lazım. İstediğimiz gibi oldu. Şimdi ise içine ben sıcak su ilave edeceğim. Bir tane kupa bardağı aldım ben. İsterseniz bakarsınız kıymanıza göre. Dediğim gibi ben yarım kilo kullandım. Siz belki 250 gram kullandınız. Belki 100 gram kullandınız. Ona göre kullanırsınız. Ben bu kadar su koydum. Daha sıvı olmasını istiyorsanız daha da koyabilirsiniz. Çünkü ben suyumu koydum. Daha sonrasında yarım bardak daha ekledim. Çünkü 2-3 dakikada kaynatacağım için, gördünüz mü? Yarım bardak daha ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu kadar. Bu işlem bu kadar. 2-3 dakika daha kaynadım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi pişti. Ben kenara aldım. Şimdi makarnamın yapımına bol tuz suyuna ve de suyuna çiçek yağı koyuyorum ben tekrar. Çünkü yapışmaması için önemli bir püf noktası. Tuzla çiçek yağını karıştırıp içine istediğiniz makarnadan kullanabilirsiniz. Ben bugün nasıl söyleniyor? Spagetti söyleyebildim. Spagetti kullandıktan sonra onları şöyle bir kırdım çünkü çok uzunlar. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırmak da çok önemli. 2-3 dakika size karıştırmanızı tavsiye ediyorum yapışmaması açısından. Gördünüz mü? Ben şurada süzgeçte süzdürdüm. Hiç önemli değil. İsterseniz soğuk su gezdirmek istiyorsanız gezdirin. Gezdirmek istemiyorsanız gezdirmeyin. Bence gereksiz. Çünkü bizim makarnamız zaten yapışmayacak. Bir de hemen tekrar yapacağımız için. Ben şöyle çok az bir şey, yani tereyağı koyacağım ama böyle hadi olsun diye bir şey. Çok az bir şey. İsterseniz siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Benim kullandığım miktarı gördünüz mü? Çok küçük bir miktar. Hani çünkü ben bolognesi daha sonra yanında üstünde kullanacağım için ben böyle yapıyorum. Eğer siz hiç kullanmak istemiyorum, başka bir sıvı yağ, kalorili olsun istemiyorum diyorsanız yaptığınız sosu direkt o makarnanın içine de boşaltabilirsiniz. Ama bizimkiler böyle sevdiği için, hani lokanta usulü gidiyorsunuz, ödüyorsunuz ya bir sürü paralar. Hiç gerek yok. Bolognese makarna. Tadına da bakalım. Sıcak. Hop. Size söyleyebilirim ki çok lezzetli olmuştu. Siz de yapın, deneyin.